Efendim merhabalar, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Haftanın bonusuyla karşınızdayım. Yine dayanamadım. Yine yeni bir şeye başladım. 2 tane bluzum var biliyorsunuz, biraz teferruatlı. Onlarla adım adım ilerlerken araya da bir tane minik motif sıkıştırayım dedim. Onlar gelecek en kısa zamanda. Ne zaman mükemmel bir halde kendimi ikna olursam size de video olarak atıyor olacağım. Şimdi efendim ne yapıyoruz? Güzel değişik bir motif yapıyoruz. Bu motifle de bluz yapacağım. İstediğiniz her şey olur. Etek olur, bluz olur, şal olur. Ne istiyorsanız olur. Çünkü gerçekten çok güzel, çok beğendiğim bir motif olduğu için bu kadar işin arasına girmeyi başardı kendisi. Ve hemen başlıyoruz. Sihirli halka ile başlıyorum. İpimi önce şöyle bir işaret parmağımdan saat yönünde geçirdim. Daha sonra orta parmağımda bir kere doluyorum. İpim çok katlı olduğu için bir kez doladım. Daha sonra orta parmağımla ve baş parmağımla küçük olan ipimi tutarken tığımı geçiriyorum içine doğru ve işaret parmağımdaki ipi alıyorum. Halkamın içerisinden çıkararak ilmeğimi oluşturuyorum ve bir zincir çekiyorum. Daha sonra bu halkamın içerisine 16 tane sık iğne yapacağım. Klasik sık iğne. 2 3 4 5. Biraz yavaş yavaş gösteriyorum. Çünkü çok hızlı ördüğümle ilgili bazı yorumlar aldım. Yeni başlayanlar zorlanıyormuş. Hızlandırabilirsiniz veya birazcık sararak gidebilirsiniz. Burada neden zincir yapmadığımı soruyorsanız da 16 tane sık iğne bayağı büyükçe bir alan kaplıyor. O yüzden de zincirlerle sıkışık sıkışık üst üste binmiş görüntü olsun istemediğim için böyle yapmaya karar verdim. Hemen şuradan birazcık halkamı küçülteceğim ve sık iğnelerimi saymak istiyorum. Konuşurken sayıyı kaçırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 6 tane daha yapacağım. Ve ipimi, küçük olan ipimi iyice çekiyorum. Gördüğünüz gibi küçük bir yuvamız oldu. Bu ipi arkada ince bir tığ yardımıyla güzelce düğümleyip içinde saklıyorum. Yoksa en ufak bir yıkamada veya bir çekiştirmede bluzunuz sökülür. Bütün motif mahvolur. 1 2 3 zincirle yukarıya çıktım. İlmek kaydırma yapmıştım. 3 zincirle yukarıya çıktım. Tığımın başına alıyorum ve yandaki sık iğnemin tepesine batarak bir kere çekiyorum ve ikinci çekişimde 2 ilmeği birden alarak 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ve yandaki yuvadayım. İkisini bir alıyorum. 2 ilmeğim tığımda. Yandaki yuvadayım. 2 ilmeği aldım. 2 ilmeği aldım ve son olarak kalan 2 ilmeğimi de aldım. Yani minik minik fıstık yapıyoruz. Araya 4 5 zincir çekiyorum. Tekrar göstermek istiyorum. Tığımın başına aldım. Yuvadan ilmeğimi çektim. 2 tanesini çektim. Tığımın başına tekrar aldım. Şu an tığımda 3 tane ilmek var. Tekrar yan yuvadayım. İkisini aldım. İkisini alıyorum ve son ikisini de alıyorum. Şöyle bir görüntümüz var.
buradaki halkamızın üzerine, sık iğnelerimizin üzerine 8 tane bu fıstıktan yapıyoruz. Araya 5 zincir çekiyoruz ve buluşuyoruz. Ve başladığım noktaya döndüm. 5 zincirimi çektim. İlk zincirime batıyorum ve ilmek kaydırma yaparak gördüğünüz gibi ikinci sıramı tamamladım. Şuradaki görüntüm hala görüyorsunuz, örerken açılmaya başladı. Burayı düğümlemeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Şimdi ben yanıma ince tığ getirmemişim, o yüzden böyle devam ediyorum. Birazdan bağlayacağım. Şimdi gelelim 3. sıramıza. Burada ilmek kaydırma yaptıktan sonra arkadaşlar şurada tekrar ilmek kaydırma yapıyorum. Ve tekrar ortaya gelebilmek için bir tane daha ilmek kaydırma yapıyorum. Ortadayım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına alıyorum ve şuradaki yuvaya batarak hemen bir köşe oluşturuyorum. Ve yine 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yan yuvaya sık iğne ile bağlanıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tığımın başına aldım. Yine bir köşe oluşturmak için trabzan yapıyorum. İkili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya tekrar battım. Yine ikili bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Yan yuvadayım. Sık iğne ile bağlanıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Tığımın başına aldım. Yine bir köşe yapmak için yan yuvaya bağlandım ve bir ikili trabzan daha yaptım. 1 2 3 zincir. Yine bir ikili trabzan. 1 2 3 4 5. Yan yuvadayım. Sık iğne ile bağlanıyorum. 1 2 3 4 5. Tığımın başına alıyorum. Yan yuvaya bir trabzan yaptım. 1 2 3 zincir araya, yine aynı yuvadayım. Yine bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Yan yuvadayım. Sık iğne ile bağlandım. 1 2 3 4 5 ve artık trabzanıma bağlanmak için şuradan sayıyorum. 3. zincire batarak bir ilmek kaydırma yapıyorum ve bu sırayı tamamlıyorum. Bizim motifimiz başlangıçta yuvarlak bir motifti. Şu an gördüğünüz gibi köşeleri olan kare bir motife döndü. Bu sırada ne yapıyoruz? Şu an kaçıncı sıradayız? Sık iğnelerimiz 1, fıstıklarımız 2, köşe oluşturmak için yaptığımız zincirlerimiz 3. 4. sırada birazcık motifimiz değişiyor. Şimdiye kadar hep ben sağ elimi kullandığım için saat yönünün tersine gitmiştik. Artık öyle olmayacak. 1 2 3 zincir çektim, yukarıya çıktım ve buraya 3 tane trabzan yapacağım. Zincirlerimi de trabzandan sayıyorum. Sonra yandaki boşluğa geçtim. 1 ikili trabzanlar yapıyorum. 2 3 ve 4. Tekrar 1 2 3 ve 4. Köşedeyim. Birazcık ipimi açayım. Burada köşede 3 tane trabzan yapacağım. 1 2 ve 3. 1 2 3 zincir çekiyorum araya ve tekrar tığımın başına doladım ipime. Yine aynı yuvaya
köşe yaptığımız için 3 trabzan daha yapacağım. Ve yan yuvadayım. Şurayı hemen göstereyim size. Köşemiz 3 tane 3 tane. Burada 3 tane, yine burası köşe olduğu için aralarda 4 tane trabzanımız var. İkili trabzanlar hep devam ediyor. Yandayım. Yine trabzan yapıyorum 4 tane. 1 2 ipimin katına girdim. 3 4 yandayım. 1 2 3 4 ve köşedeyim. 1 2 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şöyle bir görüntümüz var ve burada devam etmiyorum. Geri dönüyorum. Sesim kısıksa eğer lütfen videonun ayarlarıyla oynamayın. Siz sesinizi açın. Çünkü tüm gün boyunca hiçbir iş yapamadım. Dışarıda işlerim vardı. Çıkamadım. Örgü öremedim. Çok sıcak burası. Sizin oturduğunuz şehirler nasıl bilmiyorum. Ama gerçekten çok zorlanıyorum örgü örerken. Örmezken de zorlanıyorum. Bu ara gerçekten çok sıcak ve burada bir de birkaç gündür bazı noktalarda şehrin farklı yerlerinde yangın olduğu için onun da etkisi var sanırım. Hem çok üzücü hem de elimizden bir şey gelmiyor. Bilmiyorum. Yorum yapmak bile istemiyorum artık. 3 zincirle yukarı çıkmıştık. Bir tane zincir çektim. Döndükten sonra tığımın başına aldım ve şurası değil, ikinciye batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir tane trabzan atlıyorum, ikincisine batıyorum, bir zincir, bir tane atlayıp ikincisine batıyorum. Köşeye kadar aynı işlemi yapacağız. Tam köşeye geldim. Bir tane atlayıp yine trabzanımın tepesine batıyorum. Ve hemen burada kaç tane trabzanım oldu saymam lazım. 2, 4, 6, 8 tane trabzanım var. Bir zincir çekiyorum. Ortaya batıyorum. 9 tane trabzanım oldu bir kenarda. 1, 2, 3 zincir çekip tekrar aradaki boşluğa batıyorum. 3 zincir çektiğimiz boşluğa yine bir trabzan yaptım. Bir zincir, yine ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Bir zincir, bir tane atlayıp bu tarafta da aynı işlemleri yapıyorum. Her iki tarafta da toplam 9 tane trabzanımız olacak. Onu özellikle saymanızı istiyorum. Yoksa örneğiniz hassas bir noktası var. Eşit olmazsa motif yamuk oluyor. Onu söyleyeyim. O yüzden özellikle çok dikkatli başlayın ilk kez ördüğünüz motiflere. İki, 4, 6, 8. Bu arada fark etmişsinizdir. Trabzanlarımı uzatmıyorum. Gayet minik minik çekmeye çalışıyorum. 8, 9'uncuyu da
zincirimin tepesine yapıyorum. 3 zincirle çıkmıştım. Hemen onun tepesine de yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şöyle bir görüntümüz var. Şu an motifimizin tersindeyiz. İpimiz burada, görüyorsunuz. Henüz bağlamadım. Unutmadan onu bağlamam lazım. Siz başta bağlarsanız daha güzel olur arkadaşlar. Çünkü açılıyor. Ben bayağı bir orayı toparlamak için birkaç kez sıktım. Yanıma ince tığ getirmediğim için devam ediyorum. 3 zincir ve tığımın başına ipimi aldım. Bir zincir çekip yapmış olduğum yuvanın içerisine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir tane. Trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Ortaya kadar aynı şekilde işlemimiz devam edecek. Evet, gördünüz, ortada yapmış olduğum trabzanıma geldim. Onun da tepesine yaptım. Şimdi tığımın başına alıyorum ve 3 zincir yaparak köşe oluşturduğumuz boşluğa 1 2 3 tane trabzan yapıyorum. Yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya, aynı boşluğa 3 tane daha trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve yine ilk trabzanımın tepesine batıyorum ve bir trabzana bir boşluğa örerek sona kadar devam ediyorum. Ben burada birazcık ipimi açayım. Görüntümüz şu şekilde, şuraya kadar devam edecek trabzanlarım. İpimi açıyorum ve buluşuyoruz. Çünkü burada bir yerlere takıldı. Hemen dönüyorum. Sondaki boşluğa da bir tane trabzan yaptım ve zincirimin tam tepesine, 3. zincirimin tepesine de bir tane trabzan yapıyorum ve burada artık bizim motifimiz kare şeklinde oluştu. Şimdi kirpikleri yaparak motifimizi bitireceğiz. Kirpiklerimizi yaparken de çok dikkatli olmanızı rica ediyorum. Ben birkaç kez yapımında kaçırdım. Sökerek bayağı zaman kaybettim. Onun için dikkatlice izliyoruz şimdi. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımı alıyorum. Ve şurada hemen kameraya yaklaşmak istiyorum. Şurada trabzanımın bir gerisine giderek batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Baştaki 3 zincirimi de trabzandan saydığım için 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve burada ilk yapmış olduğum zincirimin dibine batarak bir adet kirpik oluşturup sık iğne yaparak birleştiriyorum kirpiğimi. Zincir çekmeden tığıma doladım. Yine aynı noktaya batıyorum. Bir trabzan yaptım, ikili, bir tane daha trabzan yaptım, ikili ve şu an biz kirpiklerimizi yapmaya başladık. Son sıramızdayız. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şuradaki boşluğa batıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum.
tığımın başına aldım. Şuradaki trabzanların içerisine battım. İkili bir trabzan yaptım. Buraya bir trabzan yaptıktan sonra sadece köşelerde ikili trabzanlarımız var. Aradaki kirpiklerde bir tane trabzan olacak. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Ve dönüyorum. İlk zincirime batıyorum. Kirpiğimi oluşturuyorum. Tekrar aynı yere bir tane daha trabzan yaparak işlemi tamamlıyorum. Şöyle bir görüntümüz var. Buradaki ikili, buradaki tekli trabzanlar. 1 2 3 zincir çekiyorum. Burası çok önemli. Şöyle kameraya yaklaştırmak istiyorum iyice. Şuraya batıyorum arkadaşlar. Köşe yapmıştık ya biz. 3 zincir olan köşe. Oraya batıp bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Yandaki yuvaya tekrar bir kirpik yapacağım. Bir ikili trabzan, 1 2 3 4 zincir, dönüyorum zincirime, ilk zincirime batıp sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar aynı yuvaya ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir, yandaki yuvadayım, sık iğne ile bağlandım. 1 2 3 zincir, köşedeyim. 1 2 tane ikili trabzan, 1 2 3 4 zincir ve yine kirpiğimi oluşturuyorum. Dikkat ettiyseniz kirpikleri yaparken kirpiği birleştirdikten sonra zincir yok. Sadece kirpiğimizi sık iğne ile birleştiriyoruz ve hemen diğer trabzana geçiyoruz. Tekrar 2 tane trabzan yaptım. Bütün kenarımızı bitirmiş olduk. Şimdi diğerlerine geçeceğim. Biraz detaylı olduğu için tüm kenarları, 4 kenarı da göstermek istiyorum. Aslında 3 kenarı göstersem yetecek. Şurası zaten buranın aynısı olacak. Burası da buranın aynısı. Ve devam edelim. 1 2 3 zincir, yandayım, sık iğne ile bağlanıyorum. 3 zincir, bir trabzan, kirpiğimi yapıyorum. Tekrar trabzanımı yapıyorum. 3 zincirimi çektim ve yine şurada köşe oluşturduğumuz bölüme batıyorum. Bu iki bölümü sakın kaçırmayın arkadaşlar. Şurada ve hemen şurada. 1 2 3 ve trabzanımın kenarına batıyorum. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Trabzan, şurada tek katına battım. 2 katına batarsanız daha güzel olur. Tek katı olunca ayrık bir görüntü oluyor. Trabzan, kirpik ve tekrar trabzan yapıyorum. 1 2 3 boşluğa batıyorum. 1 2 3 tam köşeye batıyorum. Zincirimin tepesine batıyorum ve buraya da köşedeki kirpiğimi oluşturacağım. 1 2 trabzan, 1 2 3 4 zincir, tekrar kirpiğimi yaptım ve aynı noktaya batıyorum. 1
2. 1, 2, 3. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Burayı çok dikkatli görmenizi istiyorum. 1, 2 tane trabzan atlıyorum. 3. trabzanın tepesine batıyorum. Bir sık iğne ile bağlandım. 1, 2, 3. 1, 2, üçüncüye bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 kirpiğimi yapıyorum. Aynı noktaya tekrar bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 tane trabzan atlıyorum. Tepesine battım. Sık iğne ile bağlandım. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ve trabzan yapıp yine 1, 2, 3, 4 kirpiğimi yapacağım. Ve yine trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3. Ay, şu an çok keyif aldım. Sanırım mahallenin en sessiz haline denk geldim. Çok mutluyum şu an. Sadece minik bir kedi var, o miyavlıyor. 1, 2, 3 batıyorum. Sık iğne ile bağlandım. 1, 2, 3 ve köşedeyim. 2 tane trabzan. 1, 2, 3, 4. Köşedeki kirpiğimi de yaptım. Tekrar 1, 2 trabzan ve aynı şekilde şu tarafı da yapıp geliyorum. Motifimiz bitiyor. 3 zincirimi de çektim. Şimdi başladığımız bölüme geldik. Şurada 3 zincir çekerek yukarı çıkmıştım. İlk trabzanım saymıştık. Hemen onun içinden geçiyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. 1, 2 zincir yapıyorum. Sıkıyorum, iyice çekiştiriyorum. İpimi kesiyorum. Bu kadar kolay ve bu kadar güzel bir motif. Gerçekten elimden geldiğince de tüm detaylarını anlatmaya çalıştım. Görüyorsunuz, ister buradaki çiçeğimizi yukarıya, ister yana, ister aşağıya, nasıl yapmak isterseniz öyle yapın. Şimdi hemen şurada ilk kez bu videoyla sihirli halkayı öğrenenler için de tığ alıp geliyorum. İnce bir tığ yardımıyla. Bunu başta yapın lütfen. Yeni başlayanlar. Giriyorum ilmeklerimin içerisinden. Şöyle bir tığımla çektim. Yeni bir ilmek oluşturdum. 1, 2 tane zincir yapıp çekiyorum. Ve bunu burada artık şöyle ilmeklerimin içerisinden geçe geçe ay, sıcak bir yandan, 2 tane de ışık var tepemde. İyice eridim. Bunu biraz daha yürüteceğim ben birazdan. Şimdi gördüğünüz gibi modelimiz budur. Bu modelle bluz yapacağım. İkinci bölümde bu eklemeyi nasıl yapacağız motiflerimiz arasında, onu göstereceğim. Bluzumuza motifler nasıl denk gelecek, nasıl olacak, onu göreceğiz. Halterci yaka bir bluz yapmayı planlıyorum. Askılı yazlık bir bluz olacak. Dilerim en kısa zamanda biter, videoda gelir. Diğer 2 videoda hazırlanıyor, hiç merak etmeyin. Size Shorts'ta gösterdiğim bütün videolar sırayla gelecek. Elimden geldiğince hızlı olmaya çalışıyorum. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir motif göstermişimdir. Siz de bana katılır ve destek olursanız çok sevinirim. Beğenmeyi ve abone olmayı
unutmuyoruz. Seviliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.